programı sizin için mi yapıyorum yoksa kendim için mi bunu bilmiyorum. İtiraf etmem gerekirse kesinlikle benim için yapılmış bir program bu. Daha önce de ağırladığım, inanılmaz saygı duyduğum, çok severek takip ettiğim çok kıymetli bir uzmanı ağırlıyorum. Bugün bir sosyoloğum konuk. Bu program benim için, benim gibi hisseden senin için. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Seneca diyor ki, gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir. Evet, bir yandan da böyle cümleler bir şey yapıyor bana, hızlı rüzgar etkisi. Bir geri gidiyorum şöyle. Evet ya diyorum, bunları düşüne aslında geçiyor zaman. Vücutta bir durmak istiyorsa duracak. Ona da bir izin vermek mi lazım? Vallahi bilmiyorum ama uzman psikolog, sosyolog, iletişimci, doktor Serap Duygulu'da bütün sorularımın cevapları var bence. İyileşecek miyim? İyileşeceksiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ama ne güzel. Dertliyim Serap Hanımcığım. Ne güzel açtınız. Ama Çok güzel vallahi özetlediniz. bu haldeyim. Herkes öyle. Tam olarak bu haldeyim. Hiç iyi değil bu durum benim için. Yani o son vuruştur hakikaten. Yani siz sondan söyleyeceğimizi baştan söylediniz Seneca'nın sözüyle. Çok güzel bir sözdür o. Ama işe yaramıyor ki bu söz. Gereğinden önce dertler. Aslında şimdi biz hani hep böyle moda deyimle anda kal, anda yaşa, carpe Evet. diem diyoruz ama Evet. yaşamıyoruz anda. Çünkü çok fazla uyaran alıyoruz. Yani bizde güzel bir söz var. Bir şeyin şuyu vukuundan beterdir derler. Bir daha söyler misin? Bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. Ne demek bu? Ne demek? Bir şeyin olma ihtimali onun olmasından daha korkutucu gelir insana. Olduğunda neyle savaşacağınızı bilirsiniz, yüzleşirsiniz. Ama hep olacak, öyle olacak. İşler ters gidecek. Ya böyle olursa, ya bunu yapamazsam, ya yetiştiremezsem. O iseli hayatlar, sesa, o bizi yıpratır. Ve beyin bir süre sonra elbette ki bedende bağışıklık sistemini çökertir. Şimdi bak ne dediniz bana ya? Benim oğlumu büyüttüğüm cümlelerimden biridir bu. S'leri sağları boş ver. Evet. O da S yerine Y ya demeye başladı. Olsa demiyor da ol ya. Ya bul ya. Ya olur ya. Demiyor. S demeyecek ya. Halbuki bak şimdi aynısını ben yapıyorum. Mesela kaygı dediğimiz şey gelecekte olacaklardan değil, geleceği kontrol etme duygusundan beslenir. Dolayısıyla kaotik bir ortamdayız zaten dış şartlar olarak. Evet. Ama bu kaosu da biz hepsini sahiplenip hepsini yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama sonuçta insan olarak da küçük, zayıf, tüm doğanın içinde aciz ve sınırlı becerileri olan varlıklarız ya. Bunu biliyor aslında bilinçaltı. Evet. Dolayısıyla da bizi bir yerde durduruyor. İşte bu overthinking, çok düşünmek, çok hesaplamak, her şeyi kontrol etmeye çalışmak. Elbette ki çocukluktan gelen temelleri var. Elbette ki dış şartlar var. Elbette ki kendi sorumluluklarımız var. Ama bunlar arasında mesela bizim dikkat tortusu dediğimiz bir şey var. Tamam. Dikkat tortusu, şimdi ben sizinle beraberim. Tamam. Bütün dikkatim sizde ve sizin bende. Yani bir olaya odaklandık. Ama bu arada dışarıdan başka biri gelirse, telefonumuz çalarsa, Evet. işte ne bileyim bilgisayardan bir mesaj gelirse, burada herhangi bir şey olursa %10 ona, %20 ona, %30 ona dikkat ayırınca bu sefer asıl yapmamız gereken işe kalan dikkatimiz azalıyor. Buna da dikkat tortusu deniyor. Biz başka yerlere dağıtılmış bu dikkat ne diyelim dikkat Dağınıklığı aslında bu. imkanlarıyla Evet. bütün işi yapmaya çalışıyoruz. Ama bütün de değil ki benim tüm dikkatim. İşte mesela telefon. Şimdi telefonumu alıyorum. Diyelim işte arkadaşım Aslı'ya mesaj atacağım. Alıyorum Aslı'ya mesaj atacağım diye. Abi bakıyorum 4 tane mesaj gelmiş. Evet. İlkini okuyorum o duruyor. İkinciyi okuyorum. Üçüncü, dördüncü sonra böyle oluyorum. Ben bu telefonu niye almıştım ya? Bir Evet, arkadaşıma mesaj çok atacaktım. Ne yapacaktım? Dur ilk mesajda neydi ona cevap yazacaktım. 2'ye cevap yazacaktım. 3'e cevap yazacaktım. 4'e sonra telefonu bırakıyorum. Aslı'yı arama ihtimalimi bile unutuyorum yani. Şimdi bunun marketlerde çok enteresan bir örneği var. Bunun aynısını bizim bilinçaltımız yapıyor bize ya da bilincimiz, bu anlattığınız. Şimdi markete siz temel bir gıda ihtiyacı için girersiniz. Ekmek almaya gittim. Evet. Ve bu tür temel ihtiyaçlar hep en diplerdedir, en ulaşılması uzak yerdedir. Girişten itibaren sizi çeldirici, renkli, işte tatlı, şekerli ıvır zıvırlar vardır ve siz bunu alayım, tali ihtiyaçlarınızı alırsınız ve asıl ihtiyacınızı almayı unutarak çıkarsınız. Elinizde liste yoksa. Bunları alacaktım, bunları alacaktım, hangisini tamamladım.
Şimdi bizim de yapmamız gereken iş nedir? İşte çocuklarımızla ilgilenmek, evimizin düzenini sağlamak, işimize gitmek, gereğini yapmak falan. Fakat bunların arasında o kadar fazla iş yükümüz var ki ister Evet. istemez. Ama en önemli şey bu sosyal medya, sosyal paylaşım platformları. Bununla ilgili sosyal bir görünürlük kaygısı başladı artık. Yani eskiden duygu temelli ya da iş temelli, sorumluluk temelli baktığımız şeylere şimdi nasıl görünüyor olduğuna, nasıl görünüyor olduğumuza odaklı baktık. Bu da çok ciddi bir kaygı oluşturuyor. Burada bir parantez açacağım. Gene kendi kaygım üzerinden anlatacağım size. Benim nasıl göründüğüm değil takıldığım yer sosyal medyada. Ama mesela artık eskisi kadar paylaşım yapamıyorum. Öyle bir vaktim de yok ve yeterince dolu bir şey paylaşmadığım sürece de paylaşmak Çok istemiyorum. güzel, Ya da anlamlı. çok güzel. Fakat son zamanlarda şey fark ettim. Ben sosyal medyada yeterince paylaşım yapmıyorum. Eskiden hani günde bir paylaşırdım, hikaye paylaşırdım. Ne bileyim hani bir kendimle ilgili güncel bilgiler, bir faydalı bir bilgi. Şimdi onu da koyamadığım için diyorum burayı da ihmal ediyorum. Onu da yapamıyorum. O da olmuyor. Bu da bende şimdi iyice paylaşmamayı getiriyor Evet, mesela. şimdi işte görünürlük dediği fiziki görünürlükten daha çok görünür olmak. Evet. Söylediğiniz Varlık bu. Evet. oluşturmak. Çünkü o kadar hızlı akan bir hayat var ki Evet. yaptığınız işi de artık göstermeniz gerekiyor. Yani bu işin bir yerlerinde olduğunu göstermeniz gerekiyormuş gibi bir algımız var. Evet. Dolayısıyla bunu yapmayınca bir eksiklik hissediyormuşuz gibi. Evet. O da bizim üzerimizde bir stres yükü. Aynen öyle. Şimdi ilginç aslında biz son zamanlarda çok temel duygular var Ceyda Hanım. O duyguların birçoğunu yok sayıp belirli duygulara böyle kitlendik. İşte bunlardan birisi kaygı. Evet. Mesela çok temel 6 duygumuz var bizim. Ya bunları tanımlamadan kendi üzerimizde diğer duyguları çok yönetmek mümkün Ya değil. aslında bir sürü duygumuz var ama en bilindik, evet bu duygunun adı bu diyebildiğimiz 6 Evet, tane 6 duygumuz var. temel duygumuz var. Psikolog Paul Ekman bunu bu hı. şekilde koymuş. Yani Evet. yüz ifadeleriyle evrensel olarak. Aynen hepimizin anladığı Evet. ve anlamlandırdığı. İşte öfke, korku, iğrenme, üzüntü, mutluluk ve şaşkınlık. Evet, Fakat sonradan bir takım araştırmacılar, Tracy ve Keltner gibi aynen. 3 temel duygu daha eklemişler. Suçluluk, gurur ve utanma. Bunlar sosyal duygular olarak tanımlanıyor. Neden? Çünkü toplumla ve diğer bireylerle ilişkili. Yani siz kendi kendinize mutlu da olabilirsiniz. Bunun için birine ihtiyacınız yok ama utanç duymanız için birilerine karşı bir şey yapmış olmanız lazım. Suçluluk duymanız için birilerine bir yanlış yapmış olmanız lazım. Gurur duymanız için de başkalarının gördüğü bir başarıyı elde etmiş olmanız lazım. Şimdi bütün bunların hepsinin beslendiği biz bütün bunları kenara koyuyoruz. O kadar çok kaygı, stres ve mutsuzluk odaklıyız ki sonuç olarak ne çıkıyor ortaya? Herkes öfkeli. Neden öfkeliyiz? Bu duygularımızı yönetemiyoruz. Kaygı bir duygu değil mi? Evet ama bu kaygı bir aslında gelecekle ilgili bir endişe hali. Duygudan daha fazla bütün bunlardan beslenen bir eylem durumu Endişenin aslında. yarattığı bir durum. Eylem, evet. İşte üzüntünün yarattığı, gelecekle ilgili belirsizliğin yarattığı ama onu temel duygu olarak tanımlamak yerine bu 6 temel duyguyu tanımlıyoruz. Üzerine de sosyal duygular deyip bu üçünü koyuyoruz. Utanç 9 tane. işte, evet toplam. Peki biz niye üzüntü ya da korkudan dolayı duyduğumuz bu durum olan kaygıdan ötürü ya da üzüntüden ötürü ya da utançtan ötürü öfkeliyiz? Yani güzel. biz niye dönüp dolaşıp öfke duygusunda birleşiyoruz da hepsinde ayrışıp ya bugün üzgün, ya bugün endişeli, bugün kendini iyi hissetmiyor çünkü gururu incindi, biraz utanıyor demiyoruz da hep öfkeli ya bu insanlar diyoruz. Çünkü temelde hiçbirimiz anlaşıldığımızı düşünmüyoruz. Hmm. Bunun da güzel bir göstergesi var mesela. Dinlenildiğimizi düşünmüyoruz. Şimdi mesela kamuya açık alanda değil mi medya çalışanları, muhabirler röportaj yapmaya çalışırlar. Tamam. Sorduğu soru bir kişiyedir, muhatap bir kişiyedir ama arkadan bir yığın insan o ekranda görünmek, o da konuşmak için kendini paralar. Çünkü bu bir görünürlük ihtiyacıdır, 2 dinlenilmek ihtiyacıdır. Biz okulda birbirini dinlemiyor insanlar, çocuklar. Dinleme gerektiğini de öğretemiyoruz. İşte belirli bir otoritenin altında duygularını ifade etmeden ve tanımlamadan uzak yetişiyoruz. Ek olarak sınırımızı da bilmiyoruz. Yani tamam ben kendimi ifade edeceğim ama başkalarının ifade etmesine de nerede izin vereceğim? Onun sınırı nedir? Ne kadar izin vereceğim? Üçüncü
Ceyda belki de bence en önemli sorunlarımızdan birisi bu başkalarına akıl vermeye, başkalarına yol çizmeye, başkalarının ne yapması gerektiğini anlatmaya da bayılıyoruz açıkçası. Evet, Bu çok kötü. çok yanlış bir şey. Yani şimdi bu kadar çok sarılmış, kuşatılmış insanlar kendini de ifade edemediğinde, özellikle çocuklukta duygularını baskılaması öğretilmişse, bunun da dün çok enteresan bir şeye tanık oldum. Bunu da konuşmak lazım belki. Niye öfkeleniyoruz? Bakın nerelerden geliyor. İşte bir takım sağlık sorunları nedeniyle dün eşimle hastanedeydik. Geçmiş Orada olsun. çok teşekkür ederim. Orada çocuklar geliyor tabii, kan alınacak belli, tahlil yapılacak ya da işte enjeksiyon olacak. Kıyamet kopuyor. Çocuklar yaş grubuna göre hepsi ağlıyor, korkuyor. Peki biz bireyler, ebeveynler ne yapıyoruz? Ağlama, sus, Ağlayacak bir şey bir yok. şey olmaz, acımayacak. Bakın şimdi bu gerçekçi bir şey değil ki. Yani bu çocuğun duygusunu yok saymak. Halbuki onunla duygudaşlık yapabilmeyi öğrenebilmemiz ve çocuklara bunu anlatabilmemiz lazım. Halbuki olması gereken haklısın, korkmanı anlıyorum. Ben de korkardım, ben de endişelenirdim. Evet, biraz canın acıyabilir. Şimdi yok, acımayacak. Çocuklar bunu nasıl anlamaz? Bebekliğinden beri bir takım enjeksiyonlarla, aşılarla büyümüş çocuk ya da doktora gitmiş bir çocuk. Oralardan başlayan duygularını yok sayma, kendi duygularımızı da yok sayma, başkalarının duygularını da bastırma. Yani sanki böyle tek tip, hep mutlu, her şeyden keyif alan, polyanlacılık yapan falan. Halbuki biz olumsuz duygulardan öğreniriz şeyden. Yani mutlu olduğunuzda çok güzel, mutlu oldun falan dersiniz. Ama onun size öğreteceği bir şey yoktur. Çünkü zaten bir şeyler doğrudur ve sonuç olarak da bir olumlu duygu kazanımınız vardır. Ama deneyimlerimizi, bundan sonraki yaşam haritamızı bize olumsuz duygular yaşatır. Dolayısıyla bir kere o duyguyu da tanımak. Yani bununla ilgili çok güzel bir kitap var. Yani çok yıllardır da çok popüler oldu. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı. Bir başyapıttır bu Çok, anlamda. çok güzel kitap. Der ki evet, ve çok acı şeyler yaşamış bir Evet. insan. Der ki bir acı, bir duygu yok sayılarak yönetilemez. O acının içinden geçeceksin ve o acıdan bir anlam yaratacaksın. Ben bir şey yaşıyorum ama bunu niye yaşıyorum ve bunu nasıl dönüştürebilirim? Mesela çok basit, temel iki arkadaş konuşurken bile herhangi bir kırıklığından, mutsuzluğundan bahset. Aman canım sana işte Kimler neler yaşıyor neler yaşıyor. tabii. Yani bir de evet, başkalarının mutsuzluğundan, aslında buna sosyal karşılaştırma deniyor Ceyda Hanım. Evet. Başkalarının mutsuzluğundan şükür Aramak, değil ediyoruz, mi? şükür arıyoruz. Tamam, evet, çok güzel, ama ben o mutsuzluğun doğru ifade edilip edilmediğini, benim de onun üzerinde bir katkım olup olmadığını ya da olumlu bir katkı sunup sunamadığıma bakmam lazım. İyi ki benim başıma gelmedi, iyi ki o olmadı, çok güzel, buralardan bu anlamları çıkaralım da bunun bir daha olmaması için ben ne yapıyorum, ne tür bir katkı Evet. sunabiliyorum, hayatları değiştirebiliyor muyum, fark yaratabiliyor muyum? Ama biz kendi küçük dünyalarımızda, ki doğaldır, hepimizin kendine ait küçük dünyaları var. O kadar sıkışmış, mutsuzuz ki en yakınınıza bile mesela bir şey söylediğinizde ben böyle düşündüğün şey, bak bu ne saçma şey Allah aşkına. Şimdi bu tepkiyle karşılaştığınızda özellikle ilişkilerde, partner ilişkilerinde veya çocuk ebeveyn ilişkilerinde konuşmayı bitiren olaydır bu. Birden keser olayı. Çünkü Başlamaz konuşma evet, hatta, yani bitmek evet. değil. Halbuki ne hissediyor? Ben gerçekten, Evet. bakın, kulak vermek, gerçekten dinlemek böyle bir şey. Ne hissediyor? Niye? Bana saçma gelebilir. Ben onu görmemiş olabilirim. Benim için sorun da olmayabilir. Ama karşımdaki insan bundan etkilenmişse veya bununla ilgili mutsuzluk hissediyorsa, hiçbir şey yapamıyor olsam da dinleyebilmek çok büyük erdem. Sadece duygularını anlatması. Çünkü temelde inanılmaz bir şey var. Diğer insanla ten teması, duygu teması dinlemek, göz teması birçok sorunu ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor. Çünkü anlatıyor. Anlattığınızda mesela psikolojide de böyle bir şey var. Psikolog danışan ilişkisinde de kişi size geldiğinde sorun kafasında o kadar büyüktür ki o çözülemez diye düşündüğü için ya da nasıl çözeceği konusunda kafası karışık olduğu için gelir size. Geldiğinde, şimdi normal biz düşünürken kafamıza hiçbir mantık zinciri kurmayız. Düşünürüz, yani burada herhangi bir sorunumu düşünürken birdenbire çocuğun işte okul taksidini, oradan da annemin 5 yaşındayken yaptığı kurabiyeye gidebilirim ben. Böyle bir mantıksız zincir içerisinde düşünceler uçuşur. Fakat siz bir otoritenin önüne ya da bir uzmanın önüne oturduğunuzda elbette ki anlatacağınız şeyleri bir mantık zincirine oturtmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu anlatırken de kendi anlattığınızı yüksek sesle duyuyorsunuz ya. Sonra şöyle oluyor.
Ya aslında tam olarak böyle değildi ya. Aslında o kadar da kötü değilmiş bu fark ediyor. Niçin? Çünkü bir zincir içinde anlatırken göremediği başka seçenekleri de görüyor. Çünkü sıkıştırılmış hissetmek kişinin çözümsüz kaldığını düşünmek gibi bir şey. Bunu da Aslında biriyle yargılanmadan, eleştirilmeden, suçlanmadan konuşamıyorsa kişi, o zaman o sıkışmışlık hissi otomatikman kaygıya dönüşüyor. Belirsizlik var çünkü. gerçekten dinlemek hem aslında seninle dertleşenin de kendini duymasını sağlıyor. Evet, çok güzel. Ama yorumsuz ve gerçek. Çünkü Kesinlikle. yorum ifadeli dinlediğinde de mesela ben anlatırken siz yorum ifadeli dinlesiniz. Ben böyle yapacağım. Ha saçmalıyorum galiba, gözlerini kıstı. Ay bir dakika, basit bir şey mi anlattım? Ona şu anda komik oldu galiba'yı düşünürsem kendimi dinlemeyi de bırakacağım. Anlamaya çalışarak dinlemek. Of, çok zor Çok zor hikaye bir şey. bu. Şimdi burada başlayacağız biz. Nasıl? Buradan başlamamız lazım. Evet. Herkesin kendisiyle ilgili ben ne anlatmak istiyorum ve ne anlatamıyorum. Evet. Niye dinlenemiyorum? Çünkü hiçbirimiz, açık söyleyeyim ben, dinlenerek büyümüş çocuklar değiliz. Değiliz. Özellikle bizim gibi büyük kuşak. Biz elimizden geldiği kadar çocuklarımızı dinlemeye çalışıyoruz ama orada da ipin ucunu kaçırıyoruz. Bence de. Sınırlar yok oldu. Hiç yok. Çünkü biz zamanında çok baskılanarak, sınırlandırılarak, bir forma sokularak büyütüldüğümüz için dedik ki benim çocuğum her şeyin en iyisine layık. Dolayısıyla istediği gibi davranabilir, istediği gibi düşünebilir, istediğini söyleyebilir. Sonra geldiğimiz nokta ebeveynlerine, çok özür dileyerek söylüyorum, hakaret eden, Evet. küfreden, toplum içinde ciddi çatışmaya giren, asla konuşma kültürü Sınır olmayan, bilmeyen. sınır bilmeyen, ne kendi ailesine, ne kendisine, ne de başkalarına karşı sınır bilmeyen çocuklar yetiştirdik. Şimdi biz şapkamızı önümüze koyup kendi kendimizi eleştirmeden, bu hatalarımızı düzeltmeye çalışmadan yol alamayacağız Ceydan. Ben yıllardır bunu anlatıyorum. Evet. Bazen bakıyorum, benim gibi pek çok uzman arkadaşımız da anlatıyor. Diyor, hakikaten mutsuz oluyorum. Ben demek ki bir arpa boyu yol alamadık Olmuyor. diye. Niye olmuyor biliyor musunuz Serap Hanım? Ben de gerçekten yani 5 seneye geçti bu konuyla ilgileniyorum, eğitimler alıyorum. Fakat insanın garip bir şeyi var içinde, öğrendiklerini uygulattırmayan. Bu öğreti mi, bilgi mi, mizaç mı, toplum öğretisi mi, Evet. aile, bunu bilmiyorum. Şimdi size konuşuyorum ya, bir hafta çok iyiyim. Gidiyorum, dinleyebiliyorum, ifadesizim, çok tatlıyım ve gerçekten orada ilişkiler değişiyor. Konuşmalar değişiyor, sohbetler derinleşiyor. Fakat sonra bir şey oluyor. Eskiye dönüyorsun. Ben gene ezberime dönüyorum. Burada Yerleşik değil çünkü. nasıl başlayacağız ve nasıl yerleştireceğiz? Bence bunu konuşalım. Şimdi aslında bununla ilgili kişi, her birey kendisiyle ilgili, benim Tamam. öyle çok sevdiğim bir duygu çalışması Ay ödevim ne olur var. hadi. Bir defter alıyoruz. Bu defterin birinci sayfasına bütün olumlu özelliklerim diyoruz. Olumlu özelliklerim. Tüm olumlu özelliklerim ama. Yani iyi yemek yaparım, işte ne bileyim iyi arkadaşım, kaşım güzel, gözüm güzel, fiziki, psikolojik, maddi, manevi tüm olumlu özelliklerimi yazıyorum. Yani bunu yazarsam saçma mı olur, şimdi bu komik mi olur falan demiyoruz. Tamam. Burada çok zorlanıyor biliyor musunuz insanlar? Ben şu an Kendimizle düşünürken ilgili zorlandım. çok fazla olumlu şey bulamıyoruz. Kendimizi takdir etmeyi, iyi veya olumsuz veya olumlu taraflarımızda kabul etmeyi bile biz ne yazık ki öğrenmemişiz. Bir Mesela size 15-20 ilginç bir tane şey geliyor söyleyeceğim. aklıma da daha fazla yok. Aynada gözlerimizin içine bakamıyoruz biliyor musunuz? Dış görünüşümüze bakıyoruz, saçımıza bakıyoruz. Ama gözlerimizin içine bakıp kendimizi gerçekten göz göze aynada kendimize gelmekten imtina ediyoruz. Ben ilk 35 yaşımda geldim aynada göz göze. İşte bu. Şimdi bu tabii narsizmle karıştırmayalım olayı. Yani Yok. önce kendimizi bir aynada görelim, görüntümüzü sevelim, kendimizle ilgili olumlu şeyleri bir düşünelim. Tamam. Buna toplam 3 sayfa ayırıyoruz çünkü aklımıza geldikçe de yazacağız. Tamam. 3 sayfa. Toplam. Bunu yapacağım ben bu akşam. Yapın. Tamam. Topluca ödev veriyorum. Hepimize ödev. Defterler açıldı. 3 sayfa açıldı. İlk, ayrıldı. evet, birinci maddemiz. Olumlu özelliklerim. Tüm olumlu özellikler. Evet. Açıyoruz. 3. sayfa, 3 sayfa ayırdık ya. Tamam. 4. sayfaya 2. başlığımızı yazıyoruz. Ben daha bir sayfayı zar zor kafamda topladım bu arada. Değiştirmek istediğim özellikler. Şimdi bakın olumsuz demiyorum. Değiştirmek. Çünkü olumsuz dediğimde olumlunun yanına bir olumsuz koyunca onlar birbirini götürüyor gibi oluyor. Değiştirmek Serap Evet. Hanım bir şey soracağım. Siz 3 sayfayı doldurdunuz mu? İsteseniz doldurursunuz. Gerçekten mi? Tabii. Yani bütün bir hayatın içindesiniz.
işte ne bileyim 30 yıl, 40 yıl bir ömür yaşamışız, 50 yıl her neyse bir ömür yaşamışız. Bunun içinde hiç mi olumlu şeyler bulamayacağız biz? 3 sayfada olmak zorunda değil bu arada. Öyle bir şey yazarsanız ki o bütün olumluları da kapsayabilir. Yani ben insani değerlere sahip bir bireyim dediğinizde işte ne bileyim insanları incitmekten korkarım. Çok dikkatliyim, empatiyim, iyi Aa, bak yemek yaparım, bunlar da kaşım doğru. güzel, gözüm güzel, ellerim değil. Hayvanları severim, doğayı Tırnaklı, evet. severim, çöp Ayrı toplarım. ayrı yazın. Tırnaklarımın şeklini beğenirim, yürüyüşümü beğenirim, işte ne bileyim vefalıyım, Ha, sırdaşım. Her şeyi yazabilirsiniz tamam. burada. İşte iyi bir anne olduğumu düşünüyorum sizce. Her şey. Başkalarının görüşleri değil. Onun için yazamıyoruz bunu. Kendimiz hakkında düşünmüyoruz çünkü. Kendimizi müneccimlik dediğim başkalarının gözünden değerlendiriyoruz Evet, Ceyda Hanım. doğru Sıkıntı bu. söylüyorsunuz. Evet. Kendimizi aslında bu doğal bir süreç. Neden? Çünkü kendi içimden bakıyorum ya dış dünyaya. Evet. Otomatikman subjektif bakıyorum. Tek taraflı bakıyorum. Tabii. Ama ne yapıyorum? Kendimi değerlendirebilmek için o başkaları benim sağlama ayağım, nirengi noktam. Tabii, doğru. Başkalarının gözünden. Ama o başkalarının gözü her zaman olumlu olmuyor. Eleştiren, yargılayan, beni şekle sokmaya çalışan bireyler oluyor. Dolayısıyla da birinci adım lütfen herkes kendisine şunu hiçbir şey olmasa bile şunu alışkanlık yaparsak çok şey kazanacağız. Başkalarına akıl vermek, başkalarını bir şekle sokmak, bu niye böyle olmuş, niye böyle yapmış, bu da yapılır mı, böyle denir mi, buraya gidilir mi demek. Ya da biri bir sıkıntısını anlatırken o bizden bu konuda ne yapabilirim, bana önerin var mı demediği sürece herhangi bir çözüm önermemek, akıl vermemek Yorum çok önemli bir yapmamak. şey. Evet, sadece dinlemek. Yani biz tabii ki tanımadığımız insanları fark edemeyiz ama yakınları olarak, yakınımızdan birileri böyle bir yola sürüklenirken niye fark edemiyoruz? O kadar kapatıyoruz ki ilişkisel ağlarımızı. Karşı tarafın içine düştüğü derin yalnızlığı, depresyonu, mutsuzluğu her ne sebeple olursun fark edemiyoruz. Olursa olsun. Peki şimdi bize ikincisi aynen çok önemli ödevler veriyorsunuz. Bir olumluyu dinlemek, bitirdik. bir olumlu kendimle ilgili olumlular dedim. Kendim bunu düşünüyorum. Evet. Yani arkadaşım onu diyordu, sevgilim bunu Hayır. diyordu, çocuğum bunu diyordu değil. Kendime bakıyorum 3 sayfa sonra da değiştirmek istediklerim. Evet, mesela alınganım, Hmm, işte hassasım, öfkeliyim, hmm, işte arkadaşlık ilişkilerim sıkıntılı, işte kendimi şu konuda geliştirmek istiyorum ama vakit bulamıyorum, zamanımı yönetemiyorum. Bunun gibi. tamam, Aklımıza gelen ne varsa olumsuz değiştirmek istediğimiz onları da yazıyoruz. tamam. Fakat burada işler değişiyor. Burada yazdığımız her maddenin altına 3 satır boş bırakıyoruz. Bu çok ilginç. Sonra dönüyoruz oraya. Peki, 3 satır boş bırakıyoruz. tamam. Yine buna da toplam 3 sayfa ayırıyoruz. Üçüncü maddemiz, üçüncü başlığımız 1 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Bu çok zor, ben bunu yazamıyorum. Ben söyleyeceğim bitmedi. 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 Tamam. Buna da ayırıyoruz 2-3 sayfa ve yine burada Burada- mesela diyoruz ki 1 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? İşte okuldayım, son sınıftayım, okulumu bitirmiş olmayı diliyorum. İşte ne bileyim maaşıma zam almayı işte ya da işte bir üst seviyeye çıkmayı, işte Arada evim boşluk varsa bırakıyor muyum? değiştirmeyi. Bu maddelerin altına da 3'er satır boş bırakıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Sadece olumlu olanın altına yapmıyoruz. Tamam. Maddelerin altına. Arka arkaya Ama yazdım. sonraki maddelerde 3'er satır boş bırakıyoruz. Her bir maddenin altına yazdığımız. Şimdi buna da toplam 3 sayfa ayırdık. 4. ve son başlığımız 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Oo. Bunda da yazdığımız işte diyelim ki nişanlısınız ya da sevgiliniz var, evlenmeyi, işte çocuk sahibi olmayı, yeni bir işe geçmeyi, kendime ev almayı, arabamı Borçlarımı değiştirmeyi bitirmeyi. falan her şey ya da işte fiziki olarak işte şu beceriyi kazanmayı, yeni bir dil öğrenmeyi, işte bir müzik aleti çalmayı her şeyi yazabilirsiniz. 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum diyorsunuz. Bunların altında da 3'er madde oluyor. Şimdi bunları yapıyoruz. Üçer satır oluyor. boşluk Evet, bırakıyoruz. her maddenin altında 3'er Tamam. satır boş kalır. Şimdi bunları yapıyoruz. Bunlar niye kıymetli bizim için? Beynimize bir navigasyon veriyoruz aslında. Bu çok önemli bir şey. Çünkü çok ilginç bir bilgidir bu. Şimdi biz normalde gün içerisinde birçok işimizi otomatik pilota takmış şekilde yaparız. Evet. Yani işte bellidir, eve gidiş yolunuz bellidir, işte kullandığınız araba Aynen bellidir, öyle. akşam ritüeliniz bellidir falan. Fakat bunları yaparken arada kendi bireyselliğimizi, sevdiğimiz şey, "Hadi zamanda bulamıyoruz, yok nasıl organize olacağız falan diyoruz ya. Bu beyni o rutinden çıkarıp
yeni nöral ağlar oluşturması için beslemek lazım. Ve beyin ve beden belirsizliği hiç sevmez. Ona bir amaç verdiğinizde o amacı gerçekleştirmek için inanılmaz bir farkındalık kazandırır size. Şimdi beyninize siz diyorsunuz ki ben 1 yıl sonra kendimi burada görmek istiyorum. 5 yıl sonra kendimi şurada görmek istiyorum. Algıda seçicilik dediğimiz şey tam olarak budur. Bir anda siz ilginizi çeken konularla ilgili olarak bağlantı kişileriyle karşılaşmaya başlarsınız. Aslında daha önce de karşılaşıyorsunuzdur ama burada bir navigasyon haritanız olmadığı için o kişinin sizin bu hedefinizle örtüşen kişi olduğunuzu fark etmezsiniz. Şimdi beynimizin arka tarafında ayna nöronlar dediğimiz bir yapılanma var. Evet. Bunlar ortamı taklit eder ve bizim de o ortama uymamızı sağlar. Şimdi biz böyle işte ortama giriyoruz. Herkes nasılsa ben de o ortama uygun davranmaya çalışıyorum falan. Tamam. Fakat herkesin içerisinde o çarkın içinde bir dişli olmanız sizi çarkın dışına çıkartmaz. Yeni bir yapılanma içine sokmaz. Sizin eğer kendi hayatınızla ilgili döngünüzü oluşturmak gibi bir amacınız varsa kendi haritanızı oluşturacaksınız. Yol Süremiz haritası. az kaldığı için araya gireceğim. Satırları niye boş bıraktık? Evet, onun için ben de özellikle söylemedim, bunu anlatayım diye. Evet. Şimdi bu navigasyon vesaire 1 ay sonra, 2 ay sonra o boş bıraktığım, hatta 3 ay sonra boş bıraktığım yerlere geliyorum. Olumsuz o değiştirmek istediğim özellik dediğimde şöyle düşünüyoruz. Ben bir psikoloğa gittim, daha doğrusu ben bir psikoloğum ya da bir uzmanım. Bana geldi ve bu sorununu anlattı. Bunu değiştirmek istediğini söyledi. Bununla ilgili ben ne önerirdim? Onu yazacağız. Çözümünü yazacağız. Kendi kendime mi Evet, öneri yazacağım? Ama şöyle bakıyor. Onun için ara veriyoruz 3 ay. Bu arada hayatımızda işte bu navigasyonumuz, yol haritamız vesairemiz falan filan var ya. Diyoruz ki olumsuz değiştirmek istediğim özellik diyelim ki çok alınganım. Şimdi ben psikolog olarak düşünüyorum kendimi. Bana bir danışanım gelse ve ben bu sorunu cevaplamak ya da bu sorunla ilgili onunla konuşmak durumunda olsam bu konuda ona bir hap bilgi ne önerirdim? Ama ben psikolog değilim. Değilim. Rağmen. Çok güzel. Rağmen. Olsam. Ha, bu Ona konuda uzman biri olsa bana bu değiştirmek istediğim başlıkla ilgili ne önerirdi? ne önerirdi? Ama biz- 3 ay sonra. Ama neden? Bakın biz hani şimdi siz arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Arkadaşınız size geldi bunu anlattı. Hemen akıl veriyoruz ya. Şimdi kendimize akıl vereceğiz işte. Amaç Anladım. bu. Başkalarına öneriyoruz ya böyle. Bize bir şey sormadan, bizden bir düşünce, fikir Evet. istemeden. Şimdi aradan 3 ay geçecek. O zaman zaten bu listedekiler de değişecek Ceyda Hanım. Güncelleme geliyor ister istemez. Ayda bir bu listeyi güncelliyoruz. O farkındalık artıp o yol haritaları oluşturulmaya başlayınca beynin, bu da çok ilginç bir şey, Zeigarnik etkisi dediğimiz bir şey yapıyor beyin. Ama şimdi biz navigasyon yok, yol haritası yok. Ben şimdi telefonuma navigasyonu yazdım. Nereye gideceğim dedim, buraya gideceğim. Ama ben şimdi telefonu aldım, hadi beni götür dedim haritaya. Nereye götürecek ki beni? Hiç. Aynen böyle çalışıyor beyinde. Doğru. Bir oraya amaçlar hatta vermem lazım ki o bana ekonomik yol, en açık yol, işte ücretsiz yol, bir sürü alternatif sunuyor ve siz seçiyorsunuz, bakın seçenekleriniz oluyor. Ama ortada bir amacınız yoksa, sizin navigasyon yani yol haritanız yoksa nereye götürecek sizi? Sadece günü yaşadığınızda kalacaksınız. Sonra dönüp bir bakacaksınız. Bu kadar zaman geçmiş. Bu ömrün içinde bir müzik aleti öğrenmeyi çok istemiştim, vakit bulamamışım. Bunu yapmak istemiştim, yapamamışım. İşte ne bileyim bir deniz kenarına gidip akşam çayı içeyim dedim, yapamamışım diyeceksiniz. Onun için navigasyon dediğim şey çok önemli. Serap Hanımcığım. Çok Evet. tatlısınız. Teşekkür ediyorum efendim. Siz de öyle. Bu sohbet bitmez. Bir 5 saat. Bitmez. Gene yetmedi. Gene içim Evet. o yüzden ah dedim ama Dolayısıyla son cümlemi söylüyorum. lütfen. Bu 3 ay sonra, ayda bir güncelliyoruz. Tamam. Ama 3 ay sonra oturup diyoruz ki ben bu sorununu arkadaşım bana söyleseydi, psikoloğa da geçtim. Bana arkadaşım bu sorunla gelseydi ona ne önerirdim? Hap bilgi oraya yazacağız. Bu müthiş bir çalışma. Öyle oturunca 1 saatte 2 saatte yapılacak bir şey değil. Asla. Duygu defteri diyoruz biz buna. Tamam. Kişiye şahane bir ayna tutan. Yani biz artık başka üzerine çalışmayalım. Kendi üzerimizde çalışalım önce.
zeki var dediğim insan 35 dakikaya yetmedi ama ne güzel ödevler verdi. Ben daha da bir şey söylemem, defterleri alın, ben gidiyorum eve. En azından birkaç satır bir şey yazayım, aklıma geldi, onları yapayım, bakayım neler olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.